Herkese merhaba, Goca Kız hoş geldiniz. Ben Beyza. Hisarönü koylarını anlattığım video serisine devam ettiriyorum. Şimdi diyelim ki Hisarönü Körfezi'ni gezeceksiniz. Göce'ye gittiniz, Gökova'ya gittiniz. Bu sefer de Hisarönü'nü merak ediyorsunuz. İlk 3 koyu bir önceki videoda anlatmıştım. Şimdi geldi sıra diğer 3 koya. Orhaniye'den çıktık. Selimiye, Kocabahçe ve Dirsekbükü'nü gezdik. Ondan sonra Hisarönü Körfezi'nden Yeşilova Körfezi'ne doğru devam edeceğiz. Yani orası neresi oluyor? Bozburun, Söğüt, o taraflar, Adaboğazı. Oraya gitmeden önce Dirsekbükü ile Bozburun arasında kalan çok güzel bir koy var. Aslında çok düşündüm burayı böyle çeksem mi, çekmesem mi, böyle bakir mi kalsa diye. Guletler falan biliyor, bazı yelkenli tekneler de biliyor. Aslında bilindik bir koy ama çok popüler olmamış, öyle söyleyeyim. Arkamdaki suyu görüyorsunuz, inanılmaz güzel, tertemiz. Buranın adı Çanak Koyu. Koyun girişi şurası. Girdikten sonra genelde guletler şu karşı tarafa demirliyorlar. Şurada küçük bir kumsalı var. Biz ise buradayız. Nasıl masmavi olduğunu görüyor musunuz? Resmen şu koyu kendimize kapatmış gibiyiz. Sadece yüzme molası verdiğimiz için tek halatla bağladık. Gecelemeyeceğiz burada. Hava çok sakin olduğunda kalınabilir ama genelde şu açıktan burası hep solugan alıyor. Soluganın ne olduğunu daha önce anlatmıştım. Dipteki dalgalar. Yüzeyde dalga olmasa da aşağıdan bizi sürekli olarak sallıyor. O yüzden çok konforlu bir gece konaklaması olmayabilir. Ama şu iç taraf biraz daha sakin. Orada konaklayan, geceleyen tekneler oluyor. Biz şu anda doğu tarafındayız. Doğu yakasına demirledik. O yüzden solugan oluyor. Hemen açık koy olduğu için karşıdan içeri giriyor ama batı yakasına demirlerseniz eğer orası çok daha korunaklı. Orada bir girinti var. Kumsalın ön tarafı. Oradaki taraf gayet sakin bir geceleme imkanı sunuyor. Şimdi bota atladım. Nerede olduğumuzu koyu bottan göstereyim daha iyi olur diye düşündüm. Tekne burada bağlı. Hadi gezelim botla, ben size koyu göstereyim. Goca Kız arkada bağlı. Az önce anlattığım gibi burası doğu yakası. Burada kısa süreli demirleyip deniz molası verebilirsiniz. Çünkü genelde batı yakası daha korunaklı olduğu için orası dolu oluyor. Ve orası çok büyük bir alan değil. Genelde böyle 5-6 tekne anca sığıyor. O yüzden burası deniz molası için daha iyi. Şimdi batı tarafını göstereceğim. Bu arada demir iyi tutuyor ama koyun ortasına doğru demirlerseniz demiri taktırma ihtimaliniz var. Ortası birazcık taşlık bir bölge. O yüzden genelde alargada durulmuyor burada. Arkadaki çakıllı sahil çok güzel. Orası batı yakasındaki L şeklindeki girinti. Şimdi oraya gidiyorum. But I'm so tired of wandering. Arkamda gördüğünüz gibi guletler var. Muhtemelen geceleyecekler. Bazen buraya dalış tekneleri de geliyor. Haftalık tur yapan dalış tekneleri. Bu arada bir önceki videoda bahsettiğim gibi biz artık hem yelkenli hem motoryat hem de gulet de sizin için organize etmeye başladık. Burası onun için güzel bir örnek oldu. Çünkü koyda hem bir tane küçük bir motoryat var, hem gulet var hem de Goca Kız gibi bir yelkenli var. Görmüş olduğunuz bu iki tekne gulet diye geçiyor. Guletler aslında Bodrum yapımı, orijinali. Bozburun'da da yapılıyor. Ahşap büyük tekneler. Bizim yelkenli tekneler fiber malzemesinden yapılıyor. Guletlerin tamamı ahşap oluyor. Farkıysa guletlerin çok daha fazla bakıma ihtiyacı oluyor. Ahşap denizin üzerinde daha çok yıpranan bir malzeme olduğu için onların işçilikleri çok daha fazla. Fiber ise daha sağlam, daha yeni bir malzeme. Benim bakım videolarından da bildiğiniz gibi karaya alıp sadece zehirli boya atılıyor, zımparası yapılıyor. Ahşapların işleri çok daha zor. Karaya çekiyorlar, günlerce zımpara yapıyorlar altına. Bir sürü bakımım var. Oraya çok hakim değilim ama onların işi daha zor.
Tatil anlamında farkıysa yelkenli teknede sanki kendi teknenizle çıkmışsınız gibi, kaptanlı olanlardan bahsediyorum. Biz size kaptanlık yapıyoruz ama siz bütün mutfağı kullanarak, teknenin her imkanını kendiniz kullanarak bir tatil yapıyorsunuz. Guletlerde ise daha çok otel hizmeti veriliyor. Yani siz kumanya alışverişini yapıyorsunuz. Yapmayı tercih etmeseniz de tekne sizin için yapabiliyor. Ve size sabah, öğlen, akşam, hatta çay saati gibi böyle farklı öğünler de ekliyorlar. Yemek hazırlıyorlar, servis yapıyorlar. Siz hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Kameranızı da temizliyorlar. Daha çok bir otel konsepti var guletlerde. Ve oraya daha kalabalık gidebiliyorsunuz. 2 aile, 3 aile. Genelde 8 kişilik, 10 kişilik, 12 kişilik guletler oluyor. Yelken'de bildiğiniz gibi 6 ile 8 arası. 8 de çok bile yani. 4 ile 6 arası tatil yapılıyor. Yelkenliyi de kaptanla kiralamak zorunda değilsiniz. Eğer kaptanlık tecrübeniz varsa, ehliyetiniz varsa bareboat dediğimiz, yani kaptansız bir şekilde yelkenleri kiralayabiliyorsunuz. Şimdi batı yakasına geldik. Buradaki bu çakıl sahilin önü inanılmaz güzel. Biraz yaklaşıyor. Sahilin olduğu tarafta bağlayacak yer çok fazla yok. Sahil şeridi olduğu için denizin altında birkaç tane kaya var. Oraya bağlayabilirsiniz. Bizim olduğumuz doğu tarafında daha çok kayalar var. Kıçtan kara yapmak kolay oluyor orada. Koy genel anlamıyla böyle. Çok keyifli, çok güzel bir yer. Bu arada burası artık Hisarönü'nden çıktık. Ataboy burnunu döndük ve ilk karşımıza çıkan İskele taraftaki, yani Yeşilova Körfezi'nin kuzey yakasındaki ilk koy. Yeşilova Körfezi içeriye doğru giriyor. Bozburun, Söğüt var ileride. Genelde burası Hisarönü Körfezi rotasıyla birleştiriliyor. Yani buradan bir tekneyle çıktığınızda hem Hisarönü hem Yeşilova'yı aynı anda geziyorsunuz. Bugün göstereceğim iki koy da yine Yeşilova Körfezi'nden olacak. Çanakkale'yi böyleydi. Gelirseniz mutlaka burada bir deniz molası verin derim, eğer yer bulabilirseniz. Şimdi tekneye dönüyorum. You feel like summer days to me, warm tender sunny rays. I hope that we are meant to be. You say nothing at all when we meet, yet somehow I know your history. Oh, come what may, I'm ready. Picture frames, lavender and pain, they all live here within this romance. I get the chance to stop the run and be the lucky one. Some dusty dreams, and we seem to find common ground. Guess everyone's got their own sound. I never cared much about fitting in, what's right or a sin, but as you stand before me I give in. Picture frames, lavender and pain, they all live here within this romance. I get the chance to stop the run and be the lucky one. Picture frames, lavender and pain, they all live here within this romance. I get the chance to stop the run and be the lucky one. Just tell me I belong.
Picture frames, lavender and pain. They all live here, living this romance. I get the chance to stop the run and be the lucky one. Picture frames, lavender and pain. Var müzik yaptıydı da gerçekten sessizliğini istedim. Bak yerken motor olmayınca aslında Çok keyifli. belki dalga. Azıcık da rüzgarımız olsa lütfen müzik Çanaktan çıktık. verdiğimde çok keyifli oluyor. Yelkenle gidelim Bozburnu diye düşündük ama pek ilerleyemiyoruz. 1,5-2 knotla falan gidiyoruz. Rüzgar hiç yok. Haydar. Haydar. Küçükken optimist yaparken Haydar diye bağırıp rüzgarı çağırıyorduk. Haydar. Haydar. Haydar Haydar çalayım ben size. Hiç yok. Bağlanacağımız yere geldik. Kıçtan karaya gidiyorum. Hadi gidelim. Gidelim. Bağlanacağımız yer şu iki teknenin arası. Şu guletle şu yelkenlinin arası. Efendim? Şimdilik gerek yok. Sağ olun. Teşekkürler. Yani tekne yardım edebilir miyiz diye sordu. Teşekkür ettik. Denizdeki yardımlaşmayı seviyoruz. Şimdi bunlardan birine bağlayacağım. Şunu seçtim ama bağlarken çekemeyeceğim. Kapatıyorum. Az önce gösterdiğim yere bağladım. O rüzgar üstü halatıydı. Sancak taraf. Ama tam tekne demir attı buraya doğru gelirken rüzgar üstü bu sefer iskele oldu. Çünkü rüzgar yön değiştirdi. Öyle olunca onu bıraktım. İskeledekini aldım. Böyle elimde hazır bir şekilde bekliyorum. Nerede? Arkadaki büyük kayada. Yanımızda da bir tane gulet var. Adını şu an okuyamıyorum. Sweetie galiba. Birazdan okurum. Onlar sağ olsun yardımcı oluyorlar. Teknede bir yandan demir atarak geliyor. Yardımcı oluyorlar dediğimde mesela şöyle. Şurada ben rüzgar üstü halatını bağlamıştım. Bıraktım tabii ötekini bağlamak için. Rüzgar onlara doğru götürdü. Kakıçla aldılar. Orada bekletiyorlar sağ olsunlar. Ben bir daha denizden toplamakla uğraşmayacağım. Direkt gidip onların teknesine alıp bizim tekneye bağlayacağım. Haftada bir terimden hepinize merhaba. Bu haftanın terimi rüzgar altı, rüzgar üstü. Bu terim teknedeki sancak, iskele, sağ, sol kullanımları gibi bir terim değil. Çünkü her zaman rüzgara göre değişkenlik gösteriyor. Mesela bu tekneyi ele alalım. Bu tekneye rüzgar şöyle bir yönden gelsin. İskele baş omuzluktan geliyor. Şimdi bu teknenin hangi tarafının rüzgar altı, hangi tarafının rüzgar üstü olduğunu anlamak için önce bir omurga hattından ikiye bölüyorum. Teknenin hangi tarafına önce rüzgar çarpıyorsa ki burada iskele taraf, burası rüzgar üstü olduğu anlamına geliyor. Diğer tarafsa rüzgar altı.
Bu durumda iskele rüzgar üstü, sancak rüzgar altı. Bu hem yelkenli seyirde hem bağlanırken, kıçtan kara yaparken, demir atarken, denizde çatışmayı önleme tüzüğünde kimin haklı kimin haksız olduğuna bakarken, yol verirken her zaman bakacağımız şeydir. Bu durumda da diğer tekneye bakalım. Rüzgar bu sefer buradan geliyor olsun tekneye. Yine omurga hattından tekneyi ikiye bölüyorum. Bu sefer sancak taraf rüzgar üstü oldu. Çünkü rüzgar ilk bu tarafa değiyor. İskele tarafta rüzgar altı oldu. Bunu gerdirdik. Bu tamam. Şimdi gidip diğer tekneden diğer halatı alacağım. Bir yandan bakıyorum, demir de tutmuş. Tuttuğunu nereden anlıyorum? Açılı bir şekilde ve sert bir şekilde duruyor. Biraz daha açılı olabilirdi ama derin sanırım burası, o yüzden öyle duruyor. Çekebilir miyim size? Yanlış okumuşum. Teknenin adı Forsete. Merhaba. Ben de kızımı aramıştım. Karşılıklı çekiyoruz. Evet. Merhaba. Şöyle bir dakika döndüreyim. Şu ipi halatı götüreyim, geri geleyim, olur mu? Teşekkürler. Gördün mü Elif geldiğini? Şimdi az önce dediğim gibi birazcık demiri çekmemiz gerekiyor. İki kıç halatında bağladıktan sonra. Demiri çektikçe de evet, şimdi oldu. Biraz fazla boşu varmış. Demiri çektikçe de kıç halatlarının gerginleşmesi gerekiyor. Bu da demek oluyor ki tekne üç taraftan gayet sıkı bir şekilde bağlı. Demir tutmuş, kıç halatları da sağlam. Ama bu sefer biraz fazla uzun sürdü demirin sağlamlığını görmemiz. Biraz fazla sürüklenmiş demek ki. Yani demek oluyor ki çapa bir yerde tuttu ama şöyle bir yüzeyde boşluğu vardı. Onu aldık, gayet 45 derece açıyla güzel bir şekilde duruyor. O zaman demir tutmuş. Salatları tamam. Görev tamam. Şimdi gidip denize atlayabiliriz. Dün buraya demir attık. Bir gecede kaldık. Ondan sonra çok hoşumuza gitti. Dünden önceydi. Çok hoşumuza gitti. Bir gece daha kaldık. Birazdan buradan ayrılacağız. Ayrılmadan önce biraz bilgi vereyim istedim. Burası arkamda gördüğünüz ada Kiseliada. Burası da onun doğu koyu. Bunun arka tarafı da hemen Kızılada. Burada demir attığımız yer yaklaşık 15-20 metre. Kıyıya doğru bir sığlaşıyor. O yüzden rahatça demir atabiliyorsunuz. Ama biraz ilerlediğinizde 40 metre, 60 metre hemen böyle derinleşen bir su var. O yüzden zaten ön taraf koyu lacivert ama karaya geldiğiniz zaman böyle açık mavi bir renk karşılıyor sizi. Arkamdaki adada bolca tavşan var. Onları izlemek akşamüstü çok keyifli oluyor. Şimdi sıcakta pek görünmüyorlar. Zaten çok taşlık bir yapıya sahip. O yüzden kıçtan kara için bağlayacak yer bulmak gayet kolay oluyor. Çok güzeldi. Kızılada o kadar esmezken burası biraz daha esiyordu. O yüzden çok rahat konakladık, burada geceledik. Hemen karşı tarafımızda Bozburun Yacht Club, Karyabel o taraf. Sol tarafta iskele tarafımızda hemen Bozburun. Burası çok kolay bir nokta oldu çünkü buradan Bozburun'a alışveriş için gitmek botla 5 dakika falan sürüyor. Biraz daha yavaş bir botla maksimum 10 dakika sürer. Hemen ihtiyaçları alıp burada geceleyebiliyorsunuz. Bir de Recep abi var. Geçen sene çekmiştim. Böyle peştemal havlu falan satıyor. Eğer onu ararsanız telefon numarasını yazarım. Bazlama, ekmek, kahve ne ihtiyacınız varsa bir gün önceden söyleyince sabahına teknenize bırakıyor. Güzel bir noktaydı. Burası hakkında başka bir şey var mı baba? Ha evet, dün gördük, kınalı keklik miydi? Böyle büyük büyük kuşlar yürüyor, tavuk gibi, ne olduğunu anlayamadık. Tavşanların arasında yürüyorlar böyle. Benim telefonumda bir tane Bird ID diye bir uygulama var, onu çok sık kullanıyorum. Ya fotoğrafını çekip okutuyorsunuz ya da sesini dinletiyorsunuz. Hangi kuş türü olduğunu hemen size söylüyor.
Kınalı keklikmiş ve nadir görülen bir cinsmiş. Bozburun'daki Seliada'da onu görmüş olduk. Uygulamaya da kaydettik. Neden burada olduklarını bilmiyorum. Hani doğal olarak mı var yoksa üresinler diye mi buraya bıraktılar? Ve bilgim yok. Bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim. Güzel bir yerde. Buradan hedefimiz Bozukkale'ye gitmek. Ama bakalım. Deniz bu. Yanımızda da Çolak Erol'un yapmış olduğu bir tane ahşap tekne var. Çok güzel. Dün gidip bir baktık, konuştuk. 1984 yılında yapılmış. İsmi birkaç kere değişmiş. Bu son ismi. Bize yardım eden tekne de oymuş bu arada. Rahmetli Gulettilerin babası olarak biliniyor. Çok çok güzel bir tekne yapmış. Hikayesi olan tekneler çok güzel oluyor. Always on my mind and way out of my league. Bozburun Yacht Club, Karyabel. Bozburun da bunun arkası. You were born to be on display, and I'm hard to read. I thought of you, hoping that the ripples would make you notice me, and now you're here, sunlight on the ripples, somehow you noticed me. I don't believe it's all about the things that we share. Marry me when the lights go out. You know I'll be there. I thought of you. Göcek'teki gibi Hisarönü'nde Carrefour, Migros yok demiştim. Carrefour görmüştük, Migros da gelmiş. Göcek'tekiler kadar büyük değil ama şimdi ilk defa içine gireceğiz. Sunlight on the ripples, somehow you noticed me. Evet, Göcek'teki Migros kadar büyük değil ama yine de bayağı bir ihtiyaç var. Yani terliğin mayasını unutan bile alışveriş yapabilir. Donmuş bir sürü gıda var. Alkol ve sigara satışı yasak denizdeki teknelerde. Bunu hiçbir yerde bulamıyorsunuz, bilginiz olsun. Yalnız bu Cem Yılmaz'ın esprisindeki bu gemi biraz sağa mı çekiyor'nun karşılığındaki tekne harbiden sağa yatık bu tekne. Göcek'te olduğu gibi Migros teknesi gelip koyun ortasında duruyor. Siz isterseniz kendi dinginizle gelebilirsiniz. Eğer dinginiz yoksa veya gelmek istemiyorsanız kendiniz, burada Migros'un teknesi var. Telefon numarasından arayıp ücretsiz servis alabiliyorsunuz. Ürünleri getirmiyorlar, sadece sizi Migros'a getiriyorlar. Alışveriş yapıp dönüyorsunuz. Bu sene sadece Yeşilova Körfezi'ndeler. En fazla Çomçalık'a kadar gidiyorlarmış. Bozburun bölgesindeler yani. Alışveriş için siz buraya geleceksiniz. Seneye tekneyi büyütüp Hisarönü'ne de çıkmak istiyorlarmış. Bu senelik böyle. Yeşilova'daki favori yerime geldik. Burası Çomçalık. Karşımız Zeytin Adası. Koordinatlarını vereceğim bu arada. Buranın adı da Çomçalık. Adaboğazı. Böyle orası burası. Herkes bir isim söylüyor.
böyle bir su olabilir mi? Böyle demiri atıyorsunuz ve zemine saplanışını, zincirin seyrilişini, her şeyini böyle akvaryum gibi izleyebiliyorsunuz. 20 metre, tam 20 metre atmışız. Denizi çok güzel. Hiç kıçtan kara falan bağlamadık. Böyle havada müsaade ettiği için bu şekilde alargada durmuş olduk. Yüzme molası sonuçta. Burada geceleyebilirsiniz de aynı zamanda. Ortada bir tane şamandıra var. Sığlık şamandırası. Şuranın ortasından çok fazla geçmiyoruz. Oraya daha sığ bir alan. Günlük tekneler geliyor. Demir atıyor. Öğlen vaktinde falan bazıları mangal yapıyor. O yüzden biraz gürültülü oluyor. Ama sabah saatlerinde ve akşamüstü çok keyifli oluyor burası. Şu an sakin. Her yer sakin. Hisarönü de boştu. Buralar da boş. Geçen 2 sene önce bayramdayken biz burada saatlerce yer aradığımızı biliyorum. Girecek yer bulamıyorduk. Bir teknelik yer bulamıyorduk. Şu an çok sakin. Güzel mi? Çok güzel. Ay çok güzelmiş gerçekten. Tam supluk yer. Şöyle döneceğim. Çomçalık bu videonun son koyuydu. Videoyu kapatmadan önce bir tane size pratik bir yemek tarifi vermek istiyorum. Yemek değil de kahvaltı. Çünkü teknede mutfaklar birazcık küçük, yani ev mutfağına göre çok daha minimalist mutfaklar. Bir de aşağı taraf genelde sıcak oluyor. Ocağı açıp da böyle saatlerce işte sucukla yumurtalar, menemenler yapmak yerine böyle pratik hazırlayabileceğiniz 2 dakikalık bir ekmek üstü tarif. Malzemeleri çok basit. Bir dilim ekmek, bir yumurta, tercihe göre 2, herhangi bir peynir, yarım kalmış bir avokado. Bu olmadı. Biz Türk insanları, Türk milleti olarak yemeğe çok önem veriyoruz. Bizim için çok büyük bir keyif, böyle sofralar, muhabbetler, uzun süren sofralar. Ama teknede bu iş birazcık planlı yapmak gerekiyor. Buzdolaplarının çoğunu genelde aşağı doğru, derin bir kuyu gibi. Onu böyle hani bugün bu yemek, bugün bu yemek diye katman katman yerleştirmek bir yapılacak iyi bir hareket olabilir. Onun dışında her gün böyle tabaklarca her işte peyniri de ayrı tabağa koyayım, zeytini de ayrı tabağa koyayım gibi düşünürseniz sizin için çok sıkıcı olacaktır bir süre sonra. Onun yerine mesela bir akşam yemeğinde çok keyifli her şeyi yapalım. Ertesi gün biraz daha geçiştirelim gibi düşünebilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Ben bu konuyla hiçbir alakası olmayan, daha önce hiç tekne tatili yapmamış, teknede bulunmamış insanlar için bir öneri veriyorum sadece. Çünkü bütün gün mutfakta geçince bir de alışveriş yapılıyor önceden. Alınanlar da çöpe gitmesin diye mecburen pişiriliyor. Gelmeden önce bilinmesi iyi bir şey olabilir. 2 dakikada şimdi kahvaltıyı hazırlıyorum. Ekmeği kızartmaya koydum. Yumurtaları şöyle bir yere topladım. Aşırı zor bir tarif. Çok peyniri aldım. Ekmeğin üstüne süreceğim. Sonra avokadoyu kestiğim için kararmış bir kısmı aldım. Onu da ekmeğin üstüne. En son yumurtayı şöyle aldım. Katladım. Hop. Hazır. Bir daha söyle. Çok güzel olmuş Beyza. Afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sen bay bay desene Ayşe abla. Görüşürüz. Bay bay. Bugün Hisarönü Körfezi'nden ayrıldık. Çekmesem mi diye. Anne, arayayım mı seni 2 dakika? He? Birazdan arayayım. Birazdan arayayım mı? Tamam.
Çünkü çok bakir bir koy, çok güzel, tertemiz. Ama sanırım burası çok temiz. Ne söyleyeceğimi unuttum. Niye öyle baktı? Öyle mi? Şurada kayıt açılıyor. Tamam onu gördüm ama Ha. onu yaptıktan sonra mesela dıt dıt dedi bir ekran gitti geldi tekrar gitti o. Ha, belki kendi kendine kapanmış olabilir. Dıt dememesi lazım çünkü. Sadece ekran gidince dokununca